Merhabalar, Beraber Örelim mi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fıstıklı süpürge modelinin yapılışını anlatacağım. Kanalıma abone olup bana destek verebilirsiniz. Model oldukça zevkli örülen bir model. Modeli hırkalarda, yeleklerde, süveterlerde, büyükler için olan örgü modellerinde kullanabileceğiniz güzel bir model çalışması. Modelim için ben 250 metre uzunluğunda ip kullandım. 4 milim şişle beraber modeli ördüm. Sizler de ipinizin kalınlığına göre şiş numaranızı ayarlayabilirsiniz. Her bir süpürge modeli için 16 ilmeğe ihtiyacımız var. Buradaki süpürge modeli için 16, buradaki 16, 16, 16 şeklinde başlangıcınızı yapabilirsiniz. Kenarda 2 ilmeğim, kenar ilmeğim 16 model için, arada 1 ilmeğim, tekrardan model için 16 ilmeğim, arada 1 ilmeğim, tekrardan model için 16 ilmeğim, arada 1 ilmeğim, tekrardan model için 16 ilmeğim, kenar ilmeğim, 2 tane kenar ilmeğim. Bu şekilde başlangıcımı yaptım. Ben sizlere iki model halinde anlatacağım. Bunu göstermemin sebebi daha fazla başlangıçlarınızı bu şekilde yapabilirsiniz. Ben iki model halinde sizlere anlatacağım. 2 ilmeğim, kenar ilmeğim, 16 tane modelim için, arada 1 ilmeğim, tekrardan 16 tane ilmeğim modelim için, kenarda 2 tane kenar ilmeğim olacak şekilde ilmeklerimi atıp sizlere anlatacağım. Modeli sizlere ben pembe renkle beraber anlatacağım. 4 milim şiş kullandım. Dediğim gibi sizler de ipinizin kalınlığına göre şiş numaranızı ayarlayabilirsiniz. Bir de şuradaki fıstık modellerini ya da tomurcuk modellerini yapmak için tığya ihtiyacımız var. Şöyle modelimizin ön yüzdeki görünümü bu şekilde. Şöyle arka yüzdeki görünümü de bu şekilde. Dediğim gibi hem kolay hem zevkli örülen bir model. Şimdi modelimizin yapımına geçelim. Modelim için şöyle 4 milim şiş kullanacağım. Pembe renkle beraber modelimi öreceğim. Sizler de istediğiniz renkle beraber modelinizi örebilirsiniz. İpinizin kalınlığına göre şiş numaranızı da ayarlayabilirsiniz. Her bir süpürge modeli için 16 ilmek gerekli. Ben 2 tane süpürge modeli ile beraber sizlere anlatım yapacağım. Onun için 2 süpürge modeli için 32 ilmeğe ihtiyacım var. Arada bir artı ilmeğe ihtiyacım var. İki kenarda da ikişer tane ilmek kenar ilmeği olarak ayarlayacağım. O yüzden toplamda şişimin üzerine 37 adet ilmeğimi atıyorum. İlmeklerimi bu şekilde şişimin üzerine atıyorum. 37 adet ilmeğimi şişimin üzerine attım. Kenarda 2 ilmeğim, kenar ilmeğim, sonrasında 16 ilmeğim modelim için, arada 1 ilmeğim var. Tekrardan 16 ilmeğim modelim için, kenarda 2 ilmeğim, kenar ilmeğim. Şimdi bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Sıramı düz örgü olarak tamamladım. Örneğimi çeviriyorum. Örneğimin ön yüzündeyim. Burada modelimizi kurmaya başlıyoruz. Kenardaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Sonrasında ipimi bir doluyorum. Buradaki ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi ön yüze alıyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Sonraki ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki 2 ilmeğimi ters örüyorum. Sonraki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonraki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonraki ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonraki 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Toplamda burada 6 tane düz ilmeğimiz olacak. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. düz ilmeğimi de örmüş oldum. Sonrasında ipimi bir doladım.
Arada bir tane iki modelimizin arasında bir ilmeğim var. Bu bir ilmeğime haroşa olarak ördüm. Sonrasında ipimi bir doladım. İkinci modelime başlıyorum. Bir ilmeğimi düz ördüm. Sonraki iki ilmeğimi ters örüyorum. Sonraki bir ilmeğimi düz ördüm. İki ilmeğimi ters örüyorum. Sonraki bir ilmeğimi düz ördüm. İki ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmeğimi düz ördüm. İki ilmeğime ters örüyorum. Bir ilmeğimi düz ördüm. İki ilmeğime ters örüyorum. Bir ilmeğimi düz ördüm. Burada da yine toplamda 6 tane düz ilmeğimiz oldu. Şuradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane düz ilmeğim modelim için oldu. İpimi bir doladım. Kenardaki iki ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Modelimizin kurulumunu yapmış olduk. Modelimin arka yüzündeyim. Kenardaki ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Dolamış olduğum ilmeği de yine düz olarak ördüm. Sonrasında ön yüzde düz örmüş olduğum bir ilmeğim vardı. Bunu arka yüze geldiğimde ters olarak örüyorum. İki tane ilmeğimizi ters örmüştük. Arka yüzde bu iki ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Bir ilmeğimi ters örüyorum. İki ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmeğimi ters örüyorum. İki ilmeğimi düz örüyorum. Ön yüzde düz örmüş olduğum ilmeğimi ters örmüş olduğum ilmekleri arka yüzde düz olarak örüyorum. Bir tane ters ilmeğimi ördüm. Modelim burada tamamlamış oldum. Burada dolamış olduğum ilmeğim var. Bu dolamış olduğum ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. Sonrasında bir tane haroşa ilmeğim var. Onu da yine haroşa olarak örüyorum. Sonrasında dolamış olduğum ilmeğim var. Bunu da yine haroşa olarak örmüş oldum. Bir ilmeğimiz vardı. Burada 3 ilmeğimiz artmış oldu. Bu arada 3, 5, 7 şeklinde ilmeklerimiz artacak. Şimdi ikinci modelime başlıyorum. Bir tane ters ilmeğim var. İlmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğim düz. 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmeğimi ters olarak ördüm. İkinci modelimizi de tamamlamış olduk. Dolamış olduğum ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Kenardaki iki ilmeğimi de yine haroşa olarak ördüm. Örneğimi çevirdim. Örneğimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Sonraki yine ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Yani 3 ilmeğimizi haroşa olarak örmüş olduk. İpimi bir doladım. Düz ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Düz ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Düz ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Modelimi burada tamamlamış oldum. Burada yine artış yaptığım ilmeklerime geldim. İpimi bir doladım. Arada 3 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 3 ilmeğimi haroşa ördüm. İpimi bir doladım. Düz ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. İkinci modelime geçtim. Bir ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi ters ördüm.
Son ilmeğimi de düz olarak ördüm. Böylece ikinci modelimi de tamamlamış oldum. Hemen ipimi bir doluyorum. Kenardaki 3 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Böylece ön yüzdeki sıramızı da tamamlamış olduk. Örneğimi çeviriyorum. Örneğimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sonrasında 3 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Dolamış olduğum ilmeği de yine haroşa olarak örüyorum. Sonrasında bir ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Modelimi tamamlayana kadar bu şekilde ilmeklerimi örüyorum. Birinci modelimi tamamladım. Burada artış yapmış olduğum ilmeğim var. Şurada dolamış olduğum ilmeğim var. Bu ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Sonrasında 3 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Sonrasında yine dolamış olduğum ilmeği haroşa olarak örmüş oldum. Ara kısımda 5 tane ilmeğimiz oluştu. İkinci modelimi de gene modele göre örüyorum. Bir ters, iki düz şeklinde ikinci modelimi de örüyorum. İkinci modelimi de tamamladım. Burada arttırmış olduğum ilmeği haroşa olarak örüyorum. Kenardaki 3 ilmeğimi de yine haroşa olarak örüyorum. Örneğimi çevirdim. Örneğimin ön yüzündeyim. Şöyle modelimiz belirginleşmeye başladı. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki 3 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. İpimi bir doladım. Düz ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Birinci modelimi tamamlayana kadar bu şekilde ilmeklerimi örüyorum. Birinci modelimi tamamladım. Artış yapmış olduğum yere geldim. İpimi bir doladım. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. İpimi bir doladım. Düz ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Düz ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Bir düz, 2 ters şeklinde modelimi tamamlıyorum. Modelimi tamamladım. Artış yaptığım yere geldim. İpimi bir doladım. 4 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Ön yüzü tamamlamış olduk. Örneğimi çeviriyorum. Örneğimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki 3 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Dolamış olduğum ilmeği de yine haroşa olarak ördüm. Bir ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Birinci modelimi bu şekilde örüyorum. Bir ters, 2 düz. Bir ters, 2 düz ve bir ters olarak birinci modelimi tamamladım. Burada dolamış olduğum ilmeği haroşa olarak örüyorum. Aradaki 5 ilmeğimi de haroşa olarak ördüm. Tekrardan dolamış olduğum ilmeği de yine haroşa olarak ördüm. Sonrasında bir ilmeğimi ters, 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmeğimi ters, 2 ilmeğimi düz. Bu şekilde ikinci modelimi de
tamamlıyorum. İlmeğimi ters ördüm. Dolamış olduğum ilmeği haroşa olarak örüyorum. Sonrasındaki 4 ilmeğimi de yine haroşa olarak örüp sıramı tamamladım. Örneğimi çevirdim. Şöyle örneğimizin ön yüzdeki görünümü. Ara kısımda bir ilmekle başlamıştık. Sonrasında 3, 5, 7 şeklinde ilmeklerimiz bu ara kısımda artmış oldu. Modelimiz de bu şekilde yukarıya doğru ilerliyor. Düz ilmeklerimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde modelimiz. Şimdi ön yüzde kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki 5 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Sonrasında ipimi bir doladım. Yine artışımı yaptım. Düz ilmeğimi düz, 2 ilmeğimi ters. 1 ilmeğimi düz, 2 ilmeğimi ters şeklinde birinci modelimi tamamlıyorum. Birinci modelimi tamamladım. Bir tane artışımı yapıyorum. Aradaki 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Bir artışımı yaptım. Düz ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi ters. İkinci modelimi de bu şekilde tamamlıyorum. İkinci modelimi de tamamladım. Bir artışımı yaptım. Kenardaki 5 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Ön yüzdeki sıramı tamamlıyorum. Modelimi çevirdim. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki 4 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Dolamış olduğum ilmeği de yine haroşa olarak ördüm. Bir ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeğimi düz. Bir ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeğimi düz. Son ilmeğimi ters olarak ördüm. Böylece birinci modelimi tamamlamış oldum. Dolamış olduğum ilmeği haroşa olarak örüyorum. Aradaki ilmeklerimi de yine haroşa olarak örüyorum. Dolamış olduğum ilmeği de yine haroşa olarak ördüm. Şöyle 2, 4, 6, 8, 9 tane ilmeğimiz ara kısımda olmuş oldu. İkinci modelimi de yine bir ters, iki düz şeklinde örüyorum. Son ilmeğimi de ters olarak ördüm. İkinci modelimi de tamamlamış oldum. Haroşa dolamış olduğum ilmeği haroşa olarak örüyorum. Kalan 5 ilmeğimi de yine haroşa olarak ördüm. Arka yüzdeki sıramızı da tamamlamış olduk. Bu şekilde 1, 2, 3, 4 tane artış sırası yapmış olduk. 5. artış sıramızı yapıyoruz. Yine aynı şekilde öreceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. İpimi bir doladım. Düz ilmeğimi düz, 2 ilmeğimi ters. 1 ilmeğimi düz,
2 ilmeğimi ters, 1 ilmeğimi düz, 2 ilmeğimi ters, 1 ilmeğimi düz, 2 ilmeğimi ters. Birinci modelimi örmüş oldum. Artış yaptığım yere geldim. İpimi bir doladım. Ara kısımdaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. İpimi bir doladım. İkinci modelimi bir düz, iki ters şeklinde örüyorum. İkinci modelimi de tamamladım. İpimi bir doladım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Örneğimi çeviriyorum. Örneğimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. 5 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Arttırmış olduğum ilmeği de yine haroşa olarak ördüm. Sonrasındaki bir ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi düz. Bir ilmeğimi ters. 2 ilmeğimi düz. Bir ilmeğimi ters. 2 ilmeğimi düz. Bir ilmeğimi ters. 2 ilmeğimi düz şeklinde birinci modelimi tamamlıyorum. Birinci modelimi tamamladım. Dolamış olduğum ilmeği haroşa olarak örüyorum. Aradaki ilmeklerimi de yine haroşa olarak örüyorum. Aradaki ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Dolamış olduğum ilmeği de yine haroşa olarak örüyorum. Sonrasında bir ilmeğimi ters, iki ilmeğimi düz. Bir ilmeğimi ters, iki ilmeğimi düz. İkinci modelimi de tamamladım. Dolamış olduğum ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Sonda kalan ilmeklerimi de yine haroşa olarak örüyorum. Şöyle ön yüzdeki görünümü bu şekilde modelimizin. Şimdi burada eksiltmeler yapacağız. Kenardaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. 2, 4, 6 kenar ilmeğimle beraber 7 tane ilmeğimi haroşa olarak örmüş oldum. Bir tane ilmeğimi doluyorum. Burada bir tane artış yapmış olduk. Şimdi burada eksiltmeler yapacağız. Şu düz ilmeğimin yönünü şu şekilde değiştiriyorum. Şöyle 3 ilmeğime sağ şişimi şu şekilde geçiriyorum. 3 ilmeğimi birlikte öreceğim. Şöyle 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. Sonraki düz ilmeğimin yine şu şekilde yönünü değiştiriyorum. Sağ şişimle beraber 3 ilmeğime şöyle birlikte sağ şişimi geçiriyorum. Üçünü birlikte örerek burada eksiltme yapmış oldum. Yine sonraki düz ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Bu orta kısımda 4 ilmeğimi eksilteceğim. Şöyle 4 ilmeğime sağ şişimi geçiriyorum. 4 ilmek olunca biraz zor oluyor ama şöyle 4 ilmeğime sağ şişimi geçirdim. Dördünü tek seferde
örüyorum. Sonrasındaki 3 ilmeğimi birlikte öreceğim. 2 tane ters ilmeğimi çıkartıyorum. Düz ilmeğimi de çıkarttım. 2 ters ilmeğimi tekrardan sol şişime taktım. Düz ilmeğimi şöyle yönünü değiştirerek yine sol şişimin üzerine taktım. Düzgün bir kesim olması için bu şekilde ilmeklerimi ayarladım. Yine 3 ilmeğime sağ şişimi geçiriyorum. Yönleri değişince biraz ilmeklerim sıkıştı. Şu şekilde 3 ilmeğime sağ şişimi geçirdim. Üçünü birlikte örüyorum. Sonrasındaki yine 3 ilmeğe aynı işlemi uygulayacağım. 3 ilmeği şişimden çıkartıyorum. 2 ters ilmeği sol şişime taktım. Düz ilmeğimi de yine sol şişimin üzerine şu şekilde yönünü değiştirerek taktım. Üçünü birlikte öreceğim. Şöyle sağ şişimi üçüne birlikte geçirdim. Şu şekilde üçünü birlikte örüyorum. Bu şekilde üçünü birlikte örmüş oldum. Bir tane artışımı yapıyorum. Ara kısımdaki ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Yine diğer modelimde eksiltmeler yapacağım. Ara kısımdaki ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Ara kısımda 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. İpimi bir doladım. Düz ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. 3 ilmeğimi şu şekilde 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. Sonraki düz ilmeğimin yine yönünü değiştiriyorum. 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. Sonrasında 4 ilmeğimi birlikte öreceğim. Düz ilmeğimi yine yönünü değiştirdim. Sol şişimdeki 4 ilmeğe sağ şişimle beraber şu şekilde giriyorum. Şu şekilde 4 ilmeğe sağ şişimle beraber girdim. Dördünü tek seferde ördüm. Sonrasındaki 3 ilmeğimi birlikte öreceğim. 3 ilmeğimi şişten çıkarttım. 2 ters ilmeğimi taktım. Düz ilmeğimin yönünü değiştirerek sol şişime taktım. Üç ilmeğimi birlikte öreceğim. Biraz ilmeklerim sıkıştı. Üç ilmeğimi birlikte ördüm. Yine sonraki 3 ilmeği de aynı işlemi uyguluyorum. Düz ilmeğimin de yönünü değiştiriyorum. Üç ilmeğimi birlikte ördüm. Buradaki kesim işlemini de tamamlamış olduk. İpimi bir doladım. Kenardaki ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. 7 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Örneğimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Dolamış olduğum ilmeği de yine haroşa olarak ördüm. 2 ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeğimi ters ördüm. Ortadaki bir ilmeğime
fıstık modeli yapacağım. Şöyle bir tığa ihtiyacım var. Ortadaki ilmeğimi tığımın üzerine alıyorum. Şöyle içerisine ipimi geçirdim. İsterseniz buraya fıstık modeli yapabilirsiniz. İsterseniz ben popcorn olarak yapacağım. Popcorn'un daha güzel göründüğünü düşündüğüm için popcorn modeli yapacağım. Sizler isterseniz fıstık olarak da bu ilmeğin içerisine doldurabilirsiniz. Ben şu şekilde popcorn olarak yapacağım. 1 2 3 4 ve 5 tane olarak ilmeğin içerisine şöyle doldurdum. Tek seferde geri çıkıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bu ilmeğimi şişimin üzerine taktım. Buraya bu popcornumuzu sabitleyeceğiz. Bunun için bu ilmeğimizden bir önceki ilmeği bu ilmeğimizin üzerinden geçiriyoruz. Bu şekilde buraya bunu sabitlemiş olduk. Sonrasında 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Sonrasında dolamış olduğum ilmeği haroşa olarak örüyorum. Yine aradaki ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Dolamış olduğum ilmeği de yine haroşa olarak ördüm. 2 ilmeğimi şöyle modelimin üzerinde 2 ilmeğimi ters örüyorum. Ortadaki ilmeğe bir tane popcorn yapacağım. Şöyle ortadaki ilmeği tığımın üzerine aldım. Bir tane ilmek içerisinden çıkarttım. Tığımın üzerine tığ aldım. Bu şekilde burayı 5 kere dolduruyorum. 3 4 ve 5. 5 tane olarak yaptım. Tek seferde geri çıkıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İlmeğimi şişimin üzerine taktım. Popcornumu buraya sabitlemek için bir önceki ilmeği popcornumun olduğu ilmeğin üzerinden geçirdim. Sonrasında 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Dolamış olduğum ilmeği haroşa olarak örüyorum. Sonrasındaki ilmekleri de yine haroşa olarak örüyorum. Modelimizi tamamlamış olduk. Şöyle modelimizin arka yüzdeki görünümü bu şekilde. Şöyle ön yüzdeki görünümü de bu şekilde. Birinci modelimizi bu şekilde tamamlamış olduk. İsterseniz dediğim gibi buralara fıstık modeli yapabilirsiniz. Hani ben popcorn olarak yaptım. Gayet de güzel görünüyor. Şimdi ikinci model kurulumunu da sizlere göstereyim. Bir üst sıraya nasıl geçildiğini sizlere göstereyim. Başlangıçta yaptığımız gibi yine şişimin üzerinde şu anda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37 tane ilmeğim var. 16 modelim için 32 ilmek, bir tane de ara kısımda 33 ilmek, 2 tane bu kısımda kenar ilmeğim, 35 ilmek, 2 tane de bu kenar kısmı için 37 ilmekle başlamıştık. Yine bu kısımda 37 ilmeğim var. Yine başlangıçta yaptığımız gibi bu kısımda da modelimize başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki ilmeğimi haroşa olarak ördüm. İpimi bir doladım. Bir ilmeğimi düz örüyorum. Başta yaptığımız gibi. Bir ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmeğimi düz örüyorum.
2 ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmeğimi düz ördüm. Burada düz ilmeğimin üzerine yine düz ilmek geldim. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmeğimi düz ördüm. Yine burada da 6 tane ilmeğimiz, alttaki gibi 6 tane ilmeğimiz düz olacak. Şuradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi bir doladım. Ara kısımda bir ilmeğimiz haroşaydı. Bir ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Tekrardan ipimi bir doladım. Modelime başlıyorum. İkinci modelime bir ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi ters örüyorum. 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 Ve bir ilmeğimi düz örüyorum. Burada da yine 6 tane düz ilmeğim oldu. Alttaki gibi. Bir ilmeğimi doladım. 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Yine kenar kısımda artışlarımız aynı şekilde ilerleyecek. Ara kısımda yine artışlarımız aynı şekilde ilerleyecek. Arka yüzde haroşalarımızı haroşa, arttırmış olduğumuz şu kenardaki ilmeğimizi haroşa. Sonrasında düz ilmeğimizi düz, ters ilmeğimizi ters. Ara kısımda yine artışlarımız olacak. Bu şekilde alt kısımda modeli ördüğümüz gibi üst kısımda da aynı şekilde sıralarımızı örüp ilerleteceğiz. İstediğiniz örgülerinizde kullanabilirsiniz. Bebek yelekleri, hırkalar, süveterler, istediğiniz modellere uyarlayarak kullanabileceğiniz çok güzel bir model. Umarım sizler de beğenerek örersiniz. Yapan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.